Merhaba, Euro Truck Simulator 2 oyuncularını yakından ilgilendiren gelişmeleri aktarmak üzere yeni bir video ile birlikteyiz. SCS Software ekibi, 31 Mayıs 2025 tarihinde paylaşmış olduğu Next Stop, ETS2 adlı bu 22 saniyelik fragman ile ETS2'de yapmayı planladıkları yeniliğe dair ilk sinyali vererek tüm oyuncuları heyecanlandırmıştı. Bundan 2 hafta sonra, 14 Haziran 2025 tarihinde, ETS2'ye otobüslerin getirileceği resmi olarak duyuruldu. Gelin bu duyurunun yapıldığı söyleşiyi ayrıntılı olarak ele alalım. Söyleşi, topluluk yöneticisi Nemiro'nun sunumu eşliğinde, SCS Software CEO'su Pavel Sebor, araç tasarımı takım lideri Yarda ve yapımcı Dominik'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje fikri nasıl ortaya çıktı? Hedefimiz oyuncuları oyunlarımızı oynamanın biraz farklı bir yoluyla tanıştırmaktı. Harita ve fizik açısından harika varlıklarımız var ve bu haritayı, motoru ve benzeri kullanarak farklı bir deneyim yaşamanın harika olacağını düşündük. Bu yüzden, otobüsler bence çok açık bir yoldu. Euro Truck Simulator 2 evrenine otobüslerin getirilmesi konusunda yıllardır çok fazla talep aldığımızı ve hatta bundan 10 yıl kadar önce bazı girişimlerde bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Sonra birdenbire, tamam dedik, sonunda bunu deneyebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu fark ettik. Temel olarak ekip, şirketin karar vericilerine geldi ve şöyle dedi, biliyor musunuz çok sayıda harika insanı işe aldık ve yeni bir şeye başlayabiliriz. Otobüs, ufukta görünen veya her zaman istenen yeni projelerden biriydi. O yüzden evet, yapalım deneyelim dedik ve işte buradayız. ATS için arabaların, ETS2 için otobüslerin seçilmesinin sebebi nedir? Araç ekibi şirkete geldiğinde ve biliyorsunuz, bu kapasitemiz var, bu konuda ne yapacağız dediğinde, çılgın bir fikir vardı. Önümüzde bu ikisinden de fazla seçenek vardı. Biliyor musunuz otobüsleri ve arabaları çok seviyorum ama karar veremiyorum, ikisini de yapalım dedik ve sonra hangisi hangi dünya, hangi araç türlerine hazır veya oyununuzdaki hangi kitle ne yapmaya daha istekli diye sorduk, çünkü her iki oyuna da paralel olarak araba koymak istemedik. Gelin bir seçim yapalım dedik. Amerikan Truck Simulator dünyası genel olarak daha yeni olduğu için, biz o oyuna Euro Truck Simulator 2'den daha sonra başladık, daha çok turistik yerler var ya da nasıl desem, turistik geziler bir yolculuğa çıkmaya değer şeyler diyebilirim. Haydi aklımıza gelen tüm ünlü Amerikan markalarının arabalarını ya da lisanslamayı başarabildiğimiz araçları koyalım dedik. Arabaları ATS için bir öncelik olarak belirleyelim dedik. Biliyoruz ki ETS2 oyuncularımızda otobüslere ve yolcu otobüslerine büyük bir talep var, o halde önce bu açlığı giderelim dedik. Eğer ivme kazanırsak, eğer bu şeyler başarılı olursa, o zaman çapraz etkileşim yapabiliriz, kıtaları aşabiliriz ve sonunda her iki oyuna da arabalar ve otobüsler getirebiliriz. Biz riski hesaplı bir şekilde alalım diye düşündük. Sonuçta ATS için arabalar ve ETS2 için otobüsler yapmaya karar verdik. Bu sadece bizim yaptığımız bir seçim. Ayrıca şunu da söyleyebilirim ki, Amerika'da insanlar otobüslere pek fazla ihtiyaç duymuyorlar ama Avrupa'da biliyorsunuz, SCS'nin merkezi bir otobüs durağı. Evet, şu anda binamız bir otobüs durağının tepesinde bulunuyor. Şimdiye kadar projenin önündeki engeller nelerdi? Otobüsler neden ayrı bir oyun olarak gelmedi? ETS2 oyunu ilk çıktığında, bu oyunun SCS'yi tek başına ayakta tutamayacağını düşünüyorduk. Biz de tamam, bu piyasada bir yıllık bir proje olacak ve sonra yeni bir oyuna geçmemiz gerekecek diye düşündük. Sonra ne kadar yanıldığımızı anladık, ETS2'nin çok daha güçlü olduğu ve çok daha uzun bacakları olduğu ortaya çıktı. Biz de tamam, zaten sahip olduğumuz bir şeyi, bildiğimiz oynanışla yeniden kullanalım diye düşündük ve aynı evrene otobüsler ekleyerek haritayı çoğunlukla yeniden kullanmayı ve ikinci bir oyun yapmayı düşündük, ama sonra zamanla her şey farklı bir hal aldı, ETS2 çok elverişli bir hale geldi ve otobüsler projesine gerçekten başlamadık, ama yine de çok çalıştık. Biraz programlama çalışması yaptık, biraz varlık çalışması yaptık, o zamanlar zaten neredeyse tamamlanmış bazı modellerimiz vardı, ama
Sonra ETS2'nin ilerlemesinin ve evriminin talepleri bu kapasiteleri bizden aldı. Programcılarımız varken tasarımcılarımızın olmadığı, bazen de sanatçılarımız varken programcılarımızın olmadığı dönemlerden geçtik. Bu yüzden birkaç yıl bu projenin yeniden canlandırılacağını düşündük ama olmadı ve sonra geçen yıl sonunda, tamam, artık bu konuda tekrar ciddi olabiliriz diye düşündük. Sonunda düzgün bir şekilde bir araya gelebilmek için gereken tüm malzemelere sahibiz. İşte bu noktadayız. Proje geliştirme aşamasında karşılaşılan sorunlar neler? Bazen bu tarz lisansları almak çok kolay olabiliyor, bazen daha zordur, çünkü farklı insanlarla konuşmanız gerektiğini bilirsiniz. Oscar'ın deneyimlerinden ötürü daha fazlasını anlatacağını düşünüyorum. Ayrıca, bu şirketlerin dizel otobüslerden daha çok elektrikli araçlarını tanıtmak istemeleri gibi sorunlarımız da var. Bu uzun mesafeli bir araç türü olan niş bir araç, şehir içi otobüsü gibi değil. Örneğin, bir grup turisti bir yere götürmek için kullanılan uzun mesafeli bir araç gibi. İlk başta 3 aracı güvence altına alabildik. İlk sürüm için diyemem ama DLC'lerin ilk planlaması için. Daha sonra mümkün olursa daha fazlasını yapmak istiyoruz. Özel ekip var mı? Bir otobüsü modellemek ne kadar sürüyor? Aslında en iyi deneyimi sunmak için elimizden geleni yapıyoruz ama biliyorsunuz bazı teslim tarihleri, planlar vesaire var. Ekip aslında o kadar büyük değil. Biz proje üzerinde tam zamanlı olarak çalışan 4-5 kişiyiz, bilmiyorum belki 6 kişiyiz. Ayrıca projeye tam anlamıyla adanmış olmayan QA test uzmanlarının da yardımıyla hala küçük bir ekibiz. Biliyorsunuz temelde 2 yıl önce araçları tarayıp modellemekle başladık. 2 tane kıdemli sanatçımız var diyebilirim ve her biri bir otobüs, yani tam bir paket üzerinde çalışıyor. Çekicilerde genellikle tek bir araç üzerinde 2 kişi çalışıyor. Otobüsü yapmak daha hızlı olduğu için bir kişi çalışıyor, çünkü biliyorsunuz otobüsün dışı o kadar karmaşık değil ama içi çok daha karmaşık. Sanki arkanızda bütün bir oturma odası var gibi çok büyük. O yüzden her şeyi bir kişinin yapmasının daha iyi olacağını düşündük. Bir otobüsün yapımı yaklaşık 6-7 ay sürüyor. Otobüs modelleri nasıl çıkarılıyor? Üreticiden aldığımız bazı veriler vardı, eksikti, çünkü dediğim gibi otobüsün içi genelde tamamen özeldir. Yani biraz verimiz vardı, biraz veriyi de lazer tarayıcıyla taradık ama otobüsler çok büyük olduğu için tüm aracı tarayamazsınız. Bu haftalar alırdı, bu yüzden ışıklar, sürücü alanı gibi bazı kısımlarını seçtik ve lazerle taradık. Böylece mükemmel oldu, otobüsün en önemli kısmı burası, bazı koltuklar, bunun gibi şeyler. Eğer çift katlı bir yapınız varsa biraz farklı, çünkü yukarı çıkmak için bir de merdiveniniz var ve bu muhtemelen daha büyük bir zorluk, farklı bir şey. Evet, bu yüzden sanatçıyı otobüslerin dokularını fotoğraflamak üzere gönderdik. Ayrıca piyasada neler olduğunu, nasıl göründüğünü ve bunun gibi şeyleri görmek için Prag'da ve başka yerlerde bazı otobüs fuarlarına gittik. Şirketimizde otobüs konusunda uzman arkadaşlarımız var. Bu yüzden orijinaline çok sadık kalacağımızı umuyorum. Otobüslerin yapımının çekici yapımından farkları neler? Sanırım otobüslerin çoğu içeriden özel yapım. Her markanın kendine özgü bir düzeni var, kaç tane koltuk olduğu, ne kadar iyi göründükleri, ne kadar rahat oldukları ve bunun gibi şeyler. Ama bizim bakış açımıza göre, otobüs bir çekici kadar karmaşık değil. Kamyon için farklı şaseler var. Farklı otobüsler genellikle bir veya iki konfigürasyona sahiptir, bazıları 2 katlı. Oyuncuların daha büyük veya farklı uzunluktaki bir aracı sürmesi biraz zor olabilir. Zorluk aslında otobüste kargo alanları, kapılar gibi bir sürü şeyin açılmasıydı. Aydınlatma otobüs durağında olmanıza veya gece araç kullanmanıza bağlı olarak çok değişiyor.
Biliyorsunuz, otobüs bir çekiciden çok daha büyük bir araçtır. Bu nedenle örneğin boya işleri için veya pencerelere düşen yağmur için çok daha büyük bir alan vardır. Otobüs ile oynanış deneyimi nasıl olacak? Arayüz deneyimi. Başlangıç ekranındaki profili seçtikten sonra çekiciden otobüse geçiş için bir sürüş modu seçilmesi planlanıyor. Muhtemelen American Truck Simulator'daki Road Trip projesi için de aynı şey olacak. Sonra ekranların çoğunu yeniden kullanmaya çalışacağız veya oyuncuların kaybolmaması için benzer hale getireceğiz. Benzer bir modül gibi hissetmeleri için çalışacağız ama temel iş ekranı gibi gerekli olan yerleri değiştirdik. Mesela, otobüs duraklarının sayısına göre filtreleme gibi bir şey var. Yani yeni özelliklerden birini şimdiden tanıttım. Sürüş deneyimi. Düşünce şu, bunlar uzun mesafeli veya daha önce bahsedildiği gibi turistik, bir sürü insanı ilginç bir yere ulaştıran araçlar. Tabii ki bu oyunda basit bazı işleri yapma fırsatı gibi bir şeyler de olmalı. Oyunun özü, ilk aşamada Avrupa'daki büyük metropolleri birbirine bağlayan bir hattın sürücüsünü canlandırmak olacak. Daha sonra turistik bir yön eklenip eklenemeyeceğini göreceğiz. Oyuncularımızı ilginç yerlere, belki bazı milli parklara veya deniz kenarında şirin bir otele götürmek istiyorsak, o yerlere turist taşınmasını isteriz. Bir tür otobüs işletmeciliği franchise'ı gibi duraklar olması inandırıcı olmazdı. Dolayısıyla, ideal olarak bu şeyleri keşfetmek isteriz ama henüz erken. Hala kullanıcı arayüzünü, ekranları ve otomatik işlevselliğimizi ayarlıyoruz. Yani bunun ilk sürümde yer alıp almayacağından emin değilim. Yine de eğer insanlar bunu ilginç bulursa, bu hem içerik tarafında yeni araçlar getirerek, hem de oyun oynanışı tarafında onu genişleterek ve gelecekte zenginleştirerek devam eden bir çaba olacak. Yani, başlangıç noktası olarak mantıklı olduğundan emin olmak istediğimiz, uygulanabilir asgari bir özellik kümesi ve bundan yola çıkarak daha fazla özellik getirebiliriz. Bu yüzden, henüz net bir şey söylemeyeceğim. Tamam, bu devam eden bir çalışma ama sadece otobüslerin gelmesinden ve bizim 15 yıldan fazla bir süredir eski Bus Driver oyunumuzda yaptığımız şeylerden yola çıkarak bir çıkarım yapmak mümkün. Bu konuya daha önce değindik ve bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. İnsanların tam bir oyun beklememesi lazım. Tam bir oyun olsaydı, tam bir oyun sunardık. Bu Euro Truck deneyiminin daha fazla araçla, bir yere seyahat etmek için daha fazla neden ile küçük bir uzantısı ve bu anlamda iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum ama bu bir otobüs şoförünün karmaşık yaşam simülasyonu değil. Bunlar sizin sürmeniz ve eğlenmeniz için yeni araçlar. Umarım bu işin eğlencesini yakalarız. Görünüşün güzel olmasını umuyoruz. Çekirdek işlevselliğini ortaya çıkaracağız. Eğer bunu başarabilirsek, umarım oyuncuların desteğini alırız ve sonra bunu nasıl genişletebileceğimize veya daha da nasıl geliştirebileceğimize bakarız. Pavel'in de dediği gibi amacımız tam anlamıyla bir otobüs şoförü yaşam simülasyonu gibi değil. Yolcu memnuniyeti gibi şeyler de var ama çok da zor olması gerekmiyor. Amacımız manzaranın tadını çıkarmak, Avrupa'da dolaşmak ve belki de farklı bir işi farklı bir bakış açısıyla yapmak. Otobüsü sürmekten bahsediyorum, bilirsin, artık şoför olarak direksiyonun önünde oturuyorsun, bu tamamen farklı. Yolcularla etkileşim olacak mı? Oyuncu dikkatli sürmeli, çünkü muhtemelen her yolcunun kendine göre bir memnuniyet seviyesi olacaktır ve eğer çok sert fren veya buna benzer bir şey yaparsanız, o zaman memnuniyetiniz düşecek. Bir miktar tecrübe puanı artışı veya azalması elde edeceksiniz. Şu anda kullanıcı arayüzüyle ilgili bazı prototiplemeler ve çalışmalar yapılıyor.
Oyunculara otobüsteki mevcut memnuniyetin ve geçmişteki memnuniyetin nasıl düzgün bir şekilde gösterileceği gibi konular üzerinde çalışılıyor, çünkü bir önceki durakta inen insanlar var. Evet, bu arayüz ekibinin bunu nasıl düzgün bir şekilde sunacağını çözmesi gereken bir konu, ama sanırım şu anda bazı çözümler buluyoruz ve bu, olup biteni anlamak için güzel ve basit bir yol olurdu. Yine de etkileşim söz konusu olduğunda, otobüs şoförünün hayatını derinlemesine simüle etmeyi veya rol yapmayı amaçlamıyoruz. Biz bilet kesmiyoruz veya gerçek derin otobüs simülasyon oyunlarıyla rekabet etmeye çalışmıyoruz. Biz hala daha erişilebilir olmak istiyoruz, sadece daha çok araç kullanmakla ilgileniyoruz, o kadar da etraftaki şeylerle değil. Dolayısıyla şu an için yolcularımızda karmaşık bir etkileşim planlamıyoruz. Sesler gerçekçi olacak mı? Evet, her şeyi kaydettik. Yani mümkün olduğunca gerçekçi olmalıyız sanırım. Aslında ilginç bir tesadüf var. 12 yıl önce Scania seslerini kaydettiğimiz bir blog yazımız vardı ve ayrıca ilk otobüs fragmanında Scania Touring vardı, ama aslında teknoloji o kadar değişti ki bildiğim kadarıyla o ses kaydından hiçbir şey kullanmadık ve bunun için tamamen yeni bir ses kaydı yapmamız gerekti. Ayrıca eski modeller ve benzeri şeyler hakkında biraz konuştunuz, ama diğer bir şey de modellerin çoğu gerçek hayatta zaten yeniden işlenmiş veya yenilenmişti veya yeni bir nesli vardı. Yani her şeyi sıfırdan yapmak zorundaydık. Oyuna otobüsler dışında neler eklenecek? Varlıklar gibi kaputun altındaki bir sürü şeyi yeniden çalıştık. Muhtemelen biliyorsunuzdur ki, dünya çapında bir sürü otobüs istasyonumuz var, biz bunların oldukça eski bir teknoloji olduğunu ve gerçekten iyi görünmediğini düşündük, ama yer tutucu olarak iyi iş görüyorlardı, bu yüzden bunları tamamen sıfırdan revize etmeye karar verdik. Yani, insanlar yepyeni bir otobüs istasyonu deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca, haritada mümkün olduğunca çok sayıda küçük istasyonu yeniden kullanmaya çalışıyoruz. Yani, tüm DLC'lerde, haritanın her yerinde otobüste dolaşmaya hazır olmalıyız. Bence bu harika olacak. Ayrıca, Nordic Horizons gibi yeni DLC'ler için de hazırız. Rework ekipleriyle de çalışıyoruz. Hemen hemen her yerde hazır olmalıyız. Avrupa'da otobüslere gerçekten bağımlı olan ülkeler var. Örneğin Türkiye veya Avrupa'daki herhangi bir turistik yerde otobüsleri kullanıyorlar. Yani birçok inen uçakla seyahat ediyor, ama birçok insan da etrafta dolaşmak için otobüsleri kullanıyor ve bunun etrafında büyük bir kültür var, özellikle Türkiye gibi yerlerde. Yani sürücü için iç mekanı olabildiğince çok oyuncak ve benzeri şeylerle donatmak istiyoruz. Biliyorsunuz, büyük bir pencere ve onu kullanmak istiyorsunuz, çünkü otobüste dışarıdan çok fazla değişiklik yapamıyorsunuz. Belki gelecekte, bilmiyorum, belki de çok yakında, otobüsün arkasına çekebileceğiniz bir römork, örneğin bisikletler veya kanolar için küçük bir römork gibi şeyler ekleyeceğiz veya arkada ek bir paketiniz olabilir. İşte böyle şeyler. Ayrıca, duyuruya bu tek bannerla başlandı, banner'ın arkasında gizli bir mesaj yok. Sadece bunun için banner hazırlamak amacıyla yapılmış bir fotoğraf kolajıydı. Pakete sürekli yeni şeyler mi eklenecek yoksa birden fazla paket mi gelecek? Açıkçası bir fikrimiz yok. Aklımızda belirli bir fikirle sınırlı kalmadan, herhangi bir iş modeli olmadan bu işe başladık. Yani hala her iki yolu da seçebiliriz. Başlangıçta belirli bir otobüs paketimiz, işlevselliğimiz ve onu büyütüp büyütmememize veya ondan birden fazla paket oluşturup oluşturmamamıza bağlı olarak bir fiyat noktamız olacağını biliyoruz. Amerikan Truck Simulator için arabaları getireceğimiz projeden farklı olarak, bu koleksiyonları sadece bir markaya oluşturmuyoruz. Birden fazla markayı bir araya getirerek mantıklı bir paket oluşturacak şekilde çoklu yaklaşımımız var. Bakalım nasıl başa çıkacağız? Henüz karar vermedim. Ya da belki piyasa bize söyleyecek ya da belki hayranlar ilgisiyle, bize bu konuda daha fazla çaba sarf etmemiz gerekip gerekmediğini veya bu özellikle hayatta kalmak için sadece umut etmemiz gerekip gerekmediğini göstereceklerdir.
Göreceğiz. Road Trip ve Coach projelerinde birbirine paralel olarak yürütülen çalışmalar neler? Aslında iki takımın işbirliğinden oldukça fazla fayda sağlandı. Şöyle ki, şu anda kod sadece çekiciler için uygun. Kod temelde çekiciden başka bir şey bilmiyor. Bununla ilgili çok fazla şey var. Ekonomi, oyuncunun dorsesi olmasını bekliyordu ve bu her iki proje için yeniden çalışmamız gereken şeylerdi ve bu işbirliği her iki projeye de fayda sağlıyordu. Başka bir örnek olarak gişeleri verebiliriz. Gişelerde çekici, otobüs ve araba için fiyatlar farklıdır. Her iki projede de her araç tipi için kodu değiştirmemiz gerektiğini zaten biliyorduk, kodu bir kez değiştirmemiz yeterliydi. İşte bu tür durumlar için bir kod hazırladık. Başından beri çekiciler için özel olarak tasarlanmış sistemler artık daha genel hale geldi ve bunun fizikte, sınırlardan geçmekle ilgili olduğunu biliyorsunuz. Zaten pek çok şeyin yeniden ayarlanması gerekiyordu. Dolayısıyla, hem otobüs hem araba projesinden aldığımız ilhamla, ne tür sorunlarla karşılaştığımızı, neleri değiştirmemiz gerektiğini görmek oldukça elverişli. Kodu, kullanıcı arayüzünü, dünya ile yaptıklarımızı değiştiriyor ve bu paralel olarak gerçekleşiyor. Bu özel projeler, buldukları ortak teknolojiyle, fikirlerle birbirini olumlu yönde etkiliyor. Yani bu tarz taze, ilham verici projeleri yapmanın pek çok faydası var. Otobüs projesi ETS2'nin çekici kısmını nasıl etkiler? Aslında ben bunu ayrı proje olarak değil de, yolculuk otobüsleri olarak görüyorum. Çekicileri daha çok seven oyuncular için de faydalı olacak, çünkü bu yeni çalışmalar sayesinde yeni özellikler, yeni fizikler keşfetmeye çalışıyoruz ve bu da oyunu bir bütün olarak geliştirecek. Yani, otobüslerle sıradan bir otobüsten çok daha fazlasını elde edeceğinizi söyleyebilirim. Amacımız otobüs deneyimini oyuna dahil etmek, ama yine de ana oyun çekicilerle ilgili ve muhtemelen bu şekilde kalacak. İzlediğiniz için teşekkürler, yeni videolarda tekrar buluşmak dileğiyle.